Nereden çıktı Selim bu böyle? Damdan düşer gibi. Damdan düşer gibi değil yenge. Zaten kendi aramıza bir yüzük takmıştık. Artık resmiyete dökme zamanı gelmişti. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Anneciğim, siz bir şey söylemeyecek misiniz? Selim, abin de burada olsaydı da onun da olduğu bir gün bu mevzuyu konuşsaydık. Ben abimle konuştum anne. Haberi var. Zaten kendisi en başından beri destekliyor bizi. Daha fazla konuşmaya gerek yok artık. Memur bey, nasıl olur? Bir yanlışınız var. Evlenmiş, boşanmış olması lazım. Bir yanlışlık yok. Ama olamaz. Siz emin misiniz? Aynı kişiden bahsetmiyor muyuz? Evet ama olamaz yani. Bakın, Bakın, burası karakol, bakkal değil. Buradaki bilgiler de yanlış olmaz. ben biliyorum ama yani evlenip boşanmış olması lazım. Biliyorum, bir yanlışlık yok yani. Resmi kayıtlar böyle demiyor ama. Bilgiler şu an önümde duruyor. Kadın hiç evlenmemiş. Gerçek bu. Hiç evlenmemiş yani. Oğlum, peki nasıl olacak? Yani nerede oturacaksınız? Nerede yaşayacaksınız? Bunları etraflıca düşündünüz mü? Düğünden sonra burada yaşayacağız anne. Selim, sen ne söylediğinin farkında mısın? Evet de. Niye bu kadar şaşırdın anlamadım. Yani hep birlikte. Burada biraz tuhaf değil mi? Nesi tuhaf bunun? Zeynep benim karım olacak. Sen nasıl abimle evlendikten sonra çiftlikte yaşamaya başladıysan... Zeynep de benim eşim olduktan sonra burada yaşayacak. ...29 Mayıs'a şurada ne kaldı ki? Yani bu kadar kısa sürede düğün yapman imkansız. Organizasyon işini ben halledeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Nasıl olacak bu kadar kısa sürede? Herkese rezil oluruz. Ben halledeceğim diyorum. Rahat olun. Gonca, tamam. Toparla kendini. Ah Gonca, ah. Güzel.
Selim benim. Ben şimdi sana ne diyeyim? Ne desem boş biliyorum ama. Bak, artık sen kendi yoluna bakmayı bileceksin. Geride bırak olanları. Var git yoluna, kendi hayatına bak. Başka kimseye bir şey olmaz. Sil o gözlerinin yaşını. Ağlama kuzum. Bakarsın kader sana da güler. Elbet gönlümden geçeni gerçek eder. Hadi. Toparla kendini ablacığım. Anneciğim, siz de bir şey söylesenize. Niye susuyorsunuz? Ben bugüne kadar söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonrası artık onların kendi bileceği iş. Evlenmek bu kadar kolay bir şey mi sizce? Yani bu kadar aceleye getirmeye gerek var mı? Selim her şeyi halledeceğini söylüyor yenge. Şimdi bizim de onlara destek olmamız gerekiyor. Selim, biz kalksak mı artık? Ben eve geç kaldım da. Daha yemek yiyecektik. Başka bir zaman yesek. Peki, tamam. Biz müsaadenizi isterim o zaman. Ben geçireyim sizi. Keşke biraz daha kalsaydınız. Ben de isterdim ama Peki, ne de olsa bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Çok sağ ol İpek. O kadar yemek hazırladıydım. Gidiyor musunuz? Sağ ol Kiraz ama çıkmamız lazım. Ya kusura bakmayın sizi de yorduk. yok canım. Ne demek? Sizin canınız sağ olsun. Bir dahaki sefer artık. Hadi görüşürüz. Durun geçireyim sizi. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bu saçmalığa izin veremezsiniz. Benden izin isteyen mi oldu? Gördün işte. Selim kararını vermiş. O şu an ne yaptığının farkında değil. O kenar mahalle kızı nasıl yaptıysa gözünü boyamış işte. Nasıl yapmışsa yapmış. Belli ki biz ne söylersek söyleyelim netice değişmeyecek. Yok. Gerçekten bunları söyleyen siz olamazsınız. Öyle oturacak mısınız? Onları ayırmak için hiçbir şey yapmayacak mısınız? Kenan o kadından ayırdım da ne oldu? Şimdi her şey çok mu istediğim gibi? Görüşmek üzere. Güle güle. Zeynep, her şey zamanla daha güzel olacak. Sen yeter ki içini ferah tut. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Düşün düşün kafayı yiyeceğim lan. Niye böyle bir yalan söylesin ki? Niye? Hani ben evli olduğumu sakladım. İyi de hiç evlenmemiş bir insan evlendim boşandım diye niye yalan söylesin ki ya? Yok. Yok oğlu yok. Ama bulacağım. Bu işin içinde bir iş var.
Bulacağım lan seni Tülay. Ben niye böyle yaptığınızı biliyorum. Sırf bana olan öfkeniz yüzünden bu evliliğe karşı çıkmıyorsunuz. Ama sizi çok iyi tanıyorum. Siz de en az benim kadar bu kızı istemiyorsunuz. Hadi söyleyin. O kız ailemize yakışır deyin. Soyadımızı taşıyabilir deyin. Tamam. O kızın ne oğluma, ne ailemize, ne de soyadımıza yakışmadığını zaten farkındayım. O zaman niye hiçbir şey yapmıyorsunuz? Selim kararını vermiş. Karşı çıktığımı bile bile kızın elinden tutup eve kadar getirmiş. Üstelik beni hiçe sayıp nikah tarihini bile almış. Bunun üzerine söyleyecek laf mı kaldı? Siz Aliye Emiroğlu'sunuz. Her zaman yapacak bir şeyiniz vardır. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Bu bana olan öfkeniz yüzünden yaptıklarınız çok daha büyük şeylere sebep olacak. Niye? Neye sebep olacak? Çok büyük hata yapıyorsunuz. Çok pişman olacaksınız. Nereden biliyorsun? Hem sen neden bu kadar bu kızı önemsiyorsun? Aile... Ailemiz bahanesini duymak istemiyorum. Bildiğin bir şey varsa söyle. Evet, seni dinliyorum. Yanlış bir karar verdiğimi söylüyorsun. Neye dayanarak söylüyorsun? Benimki sadece bir öngörü. Kızın geldiği çevre, ailesi malum. Öngörülerini kendine sakla Arzu. Sen Melek'le Elif'i asla öğrenmeyeceksin. Buna izin vermeyeceğim. Hala kızgın mısın bana emrivaki yaptığın için? Yani bundan sonra sürpriz yapacağım dediğinde sevinebileceğimi hiç sanmıyorum. Zeynep, bak emrivaki yaptığım için ben de üzgünüm. Ama her şeyden önce ortada olağan bir durum var. İki kişi birbirini sevmiş. Ve evlenmek istiyorlar. Bu kadar basit. Ya basit öyle mi? Ya sen bu insanların bizden önce bir geçmiş olduğunu farkında değilsin galiba. Ayrıca az önce yengenin dediklerini de duymadın herhalde. Zeynep, yengemin ne dediği umurumda bile değil. Bundan sonra senin de umurunda olmasın. Abim ve İpek bizi destekliyorlar. Geriye bir annem kaldı. O da bugün ne kadar ılımlıydı sen gördün. Evet gördüm. De yani bu da tuhaf geldi bana. Yani sence Melek ablayı gördüğünde de bu kadar ılımlı olabilecek mi? Hem bu çiftlikte beraber yaşama olayı nereden çıktı? Yani benim niye haberim yok? Ya haklısın ama herkes bir anda öğrensin istedim. Alışmak zorundalar Zeynep. Alışmak zorundalar öyle mi? Ya ben de mi alışmak zorundayım? Ya biz aynı hayatı yaşamayacak mıyız? Yani benim niye haberim yok? Anneciğim girebilir miyim? Gel. Bugün beni çok şaşırttın. Böyle anlayışlı davranman. Bence en doğrusunu yaptın. Sonuçta önemli olan Selim'in mutluluğu. İpek, daha sonra konuşsak. Biraz başım ağrıyor. Dinlenmek istiyorum. Tamam anneciğim. Sen dinlen. Nerede kaldı bunlar ya? Nikah tarihi almaya diye gittiler, hala yoklar. Gelirler, gelirler. Şimdi kim bilir ne kadar heyecanlıdır ikisi de. Hem tarihi alınca da hazırlıklara başlamışlardır. Bak görürsün. Haklısın ya, tabii. Hadi ama Zeynep, asma böyle suratını. Rahat ol artık. Bana bak bakayım. Hadi, gül biraz. Ya, gülsene hadi. Melek abla da merak etmiştir. Kaç saattir ortada yokuz. Çok az kaldı. Birazdan oradayız. Zeynep, bak sıkılacak bir durum yok artık. Rahat ol. Zaten zor olan kısmını atlattık bile. Ah lan Tülay.
Veysel abi. Çok geçmiş olsun abi. Çok korktum vallahi duyunca. Nasılsın, iyi misin abi şimdi? İyi olmaya çalışıyoruz aslında. Allah iyilik versin abi. Vallahi çok özledim seni be abi. Dur bir sarılayım sana. Kim yaptı bunu sana be abi? Boş ver be Arif. Ne var ne yok? Yokluğumda gelen giden çok oldu mu? Vallahi sakindi be abi. Gündelik işler işte. Bu zarf ne masadaki? Ha, onu Zeynep abla bıraktı öğlen vaktinde. Zeynep mi bıraktı? Evet. Ben çıkayım abi. Bir şey olursa seslenirsin. Vay. Bizim kız evleniyor ha. Ulan helal olsun Zeynep be. Vallahi helal olsun. Ulan biz daha hoşlandığımız kadına sahip çıkamıyoruz. Onca güçlüğe göğüs gerdi, nikah yapıyor be. Aferin kız. Yani Selim orada yaşayacağımızı söyleyince beynimden vurmuşa döndü. Peki daha önce bu konuyu hiç konuşmamış mıydınız? Yo. Yani zaten bilsem orada böyle bir şey söylemesine asla izin vermezdim. Yani nasıl olacak abla? Ya ben orada Aliye Hanım'la Arzu'yla nasıl yaşayacağım? Ne olur bana bir akıl ver be abla. Zeynep'ciğim, endişeni anlıyorum senin. Hak da veriyorum sana. Ama sakin ol. Dur bakalım, gün doğmadan neler doğar değil mi? Bak, Selim'in seni ne kadar çok sevdiğini ve asla bırakmayacağını biliyorum canım. Önemli olan nerede olduğu değil, kiminle birlikte yaşadığın. Bunu sakın unutma, tamam mı? Canım ablam benim. İyi ki varsın. Ben pilav istemiyorum Kiraz. Düğüne kadar kilo vermem lazım. Kiraz, bana da koyma. Amcamın düğününde formda görünmem lazım. Kız bir cimciksin zaten. Bak boyun kısa kalacak ben sana diyeyim. Halacığım evet. Çocuklar diyet yapmaz. İyi akşamlar. Herkese afiyet olsun. Hoş geldin oğlum. Amcam damat oluyor. Amcam damat oluyor. Bağırma kız. Cimci mi? Amca, senin düğününde gelinlik giyeceğim. Oo bak sen. Gelinle yarışacağım diyorsun yani. Hadi Tuğçe'cim yemeğini ye. Selim Bey, tebrik ederim. Gelin hanım pek güzel, pek tatlı maşallah. Allah mesut etsin. Amin. Sağ ol Kiraz. Anne, bu arada bugün için çok teşekkür ederim. Senin onayın benim için çok değerliydi. Zeynep'i de beni de çok mutlu ettin. Sen benim evladımsın. Mutluluğundan başka ne isterim? Madem bir işe kalkışmışsın, her şey usulünce olmalı. Nasıl yani? Haber ver ailesine. Yarın gidip isteyelim. Aslında ben Aliye Hanım daha fazla tepki verir diye düşünüyordum ama korktuğum gibi olmadı. Yani neredeyse hiçbir şey söylemedi diyebilirim. Zeynep, ya her şey iyi hoş da. Aliye Hanım beni öğrendiğinde ne olacak peki? Yani şimdi nasılsa öyle olacak. Korkuyorum ben Zeynep. Neden abla? Yani tam da her şey yoluna girmeye başlamışken Selim'le senin önüne engel olmaktan korkuyorum. Abla, o nasıl söz? Aliye Hanım'la aramızda olan durumlar malum. Bir de seninle olan bağlantımı öğrenirse. Bir gün öğrenecek zaten.
Ablacığım, bak sen benim anne yarımsın. Canımsın. Ben seni nasıl saklarım? İster bugün ister yarın. Eğer Aliye Hanım benim önüme senin yüzünden taş koyacaksa varsın koysun. Ben göğüslemeye razıyım. Hemen yarın mı yani? Evet. Yarın gidip isteyelim. Gerçi siz kararınızı vermişsiniz. Formalite icabı olsa da adet yerini bulsun. Tamam, ben Zeynep'le konuşayım o zaman hemen. Tamam. Usul neyse yapalım. İnanamıyorum, ciddi ciddi evleniyorsun. Vallahi öyle. Bakalım ailesi kızı verecek mi? Müsaadenizle ben odama çıkıyorum. Kiraz, Gonca nerede? Odasında Aliye Hanım baş ağrıyordu da erken yattı. Tamam. Söyle kendisine yarın bana uğrasın. Peki. Seni nasıl sevdiğimi bir bilsen. Her şeyden, herkesten çok seviyorum ben seni. Ben seni o kızın yanında görmeye dayanamam. Dayanamam, ölürüm, kahrolurum. Keşke hiçbir şey böyle olmasaydı. Keşke her şey çok başka olsaydı. Kızım maşallah çok yakışıyorsunuz. Şimdiki babalar harika. Ne kadar ilgileniyor çocuklarıyla. Öyledir. Seni çok seviyorum Selim. Çok seviyorum, anlamıyor musun? Çok seviyorum. Ya ölüyorum aşkından, anlamıyor musun ya? Lanet olsun. Resmen Melek'in evine gidip o kızı kendine gelin olarak isteyecek. Ya Elif'i öğrenirse? Ya her şey ortaya çıkarsa? Allah'ım çıldıracağım. Alo, Sana bomba gibi bir haberim var. ne oldu? Yarın seni istemeye geliyoruz. Ne? Ne istemesi ya? Nasıl yani? Sakin ol önce. Benim için de sürpriz oldu. Annem her şeyin usulüne göre olmasını isteyince ben de bir şey diyemedim. Yani iyi de Selim nasıl olacak ki? Ne diyeceğiz Melek ablaya? Biliyorum. Melek abla için biraz sıkıntılı durum. Ama annem bu kadar hazırken bu fırsatı kaçırmayalım derim. Er ya da geç karşılaşacaklardı zaten Zeynep. Yani onlar da bir şekilde yüzleşmek durumundalar. Ne yapalım? Ya haklısın da ne bileyim şimdi her şey daha kötüye gitmesin. Zeynep, biz bugün ne konuşmuştuk?
Tamam Selim. Bana güven Zeynep. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Abla. Ne oldu Zeynep? Selim aradı. Yarın beni istemeye geleceklermiş. Buraya mı? Evet, Aliye Hanım istemiş. Yani her şey usulüne uygun olsun demiş. Ya. Ne yapacağız peki abla? Ne yapacağız canım? Evimize buyur edeceğiz tabii ki de. Zaten Ali Hanım'la eninde sonunda karşılaşacaktık. Ne olacaksa olacak Zeynep. Ne yapıyorum ben ya? Nasıl zor bir duruma soktum seni de? Ya nasıl bir yola girdik biz böyle ya? Zeynep, ablacığım bizim geçmişimiz karanlık olabilir. Ama bu sizin geleceğinizi de karartmaz. Sen Selim'le mutlu olmak için elinden ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Gerisini de kafana takmayacaksın. Tamam mı? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Selim? Ne demek ne yapmaya çalışıyorsun? Ne diyorsun sen? Zeynep'le evlenip bir de onu bu eve mi getireceksin? Delirdin mi sen? Sen bana neyin hesabını soruyorsun? Sen abimle evlendikten sonra bu evde yaşamaya başlamadın mı? Zeynep'in gelmesi niye seni bu kadar rahatsız ediyor? Ben senin aklından neler geçtiğini çok iyi biliyorum. Neymiş aklından geçen? Zeynep'i bu eve getirdikten sonra Melek'i de getireceksin. Aptal mıyım ben? Saçmaladığının farkında mısın sen? Hiç birbirimizi kandırmayalım. Bunlar çok ucuz hesaplar. Yeter yenge, kes! Ben sadece Zeynep'le evlenmek, birlikte yaşamak istiyorum. O zaman gidin başka yer tutun. Şart mı burada yaşamanız? Rahatsız oluyorsan sen gidebilirsin yenge. Zeynep bu eve gelirse, yarın öbür gün... Yarın öbür gün ne? Yoksa abimin Elif'in kendi kızı olduğunu öğrenmesinden mi korkuyorsun? Vay be. Ablama bak sen ya. Evleniyor demek ha? Ne demişler oğlum? Büyük lokma yiyeceksin, büyük laf etmeyeceksin, değil mi? Vallahi baba, o kadar uğraştık. Evlenmelerini istemedik, itiraz ettik, engel olduk. Ama kız vazgeçmedi. Gerçi ben o herife hala uyuzum ama... Uyuzmuş. Lafa bak. Kendine bak lan. Armut. Herif koskoca Emiroğulları'nın oğlu be. Hem sana bir tavsiyede bulunayım mı? Bundan sonra ne yap et, eniştenle iyi geçiniyor bak. Baba sen ne diyorsun Allah aşkına? Lan oğlum, kabul et artık. Zeynep becerdi, biz çuvalladık. Şu halimize baksana. Bıçaklandığımız yetmiyormuş gibi şimdi bir de sokaklarda... senin dolapçı kız da tekrar vurdu sana tekmeyi. Bir de konuşuyor. Gülüm ne bakınıyorsun? Götür hadi şunları. Anne çok acıktım. Tamam kızım, hazırlıyorum şimdi. Arzu ne saçmalıyorsun sen? Sırası mı şimdi? Sonra doyurursun çocuğunun karnını. Evin hanımını bekletmek olur mu? Al götür şunları. Götür! Tamam, götürüyorum. Uçak geliyor, geliyor. Aferin sana, halasının bir tanesi. Halacığım pasta çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Sen iste, ben sana hep yaparım. Canım benim. Zeynep, bu hafta sonu hep beraber Burhaniye'deki yazda gidelim mi? Ne dersin?
Abla sen ne dersin? Bilmem ki. Kenan'la bir konuşalım. İş seyahatinden erken gelirse neden olmasın? Anneciğim ben babamı çok özledim. Ne zaman gelecek? O da seni çok özlemiş bir tane. Yakında gelecek, merak etme sen. Hayır. Hayır. Benim olan şeyleri almana izin vermeyeceğim Melek. İzin vermeyeceğim. Melek Hanım, artık bugünü bayram ilan edersin. Şimşek soyadından kurtuldun. Evet, sonunda. Nankörsün lan sen, nankör. Hiç mi emeğin yok lan sende? Allah Allah. Ne yapacaksın? Bundan sonraki plan, proje, program ne? Artık koşa koşa Kenan'la gidersin. Artık kuşlar kadar özgürsün çünkü. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Neyse, artık herkes kendi yoluna. İkimiz için de hayırlı olsun. Olsun bakalım. Hayırlı olsun. Veysel Efendi, artık sen de bekar bir erkeksin. Sen de özgürsün lan. Ama bak göreceksin, Tülay seni affedecek. Buyurun Aliye Hanım. Sağ ol kızım. Bu arada beni istemişsiniz. Bir şey mi oldu? Evet Gonca. Bugün Zeynep'i Selim'e istemeye gidiyoruz. Hazırlık yapmamız icap eder. Sen şimdi çarşıya çık. Şöyle şık bir çiçekle çikolata yaptır. Tamam mı kızım? Ama bir an önce çık. Fazla gece kalmayalım. Tamam Aliye Hanım. Gonca, takım elbisemi ütüleyebilir misin? Tabii ütülerim Selim Bey. Süpersin. Bir tanesi Gonca. Gonca, ah be gülüm ne oldu gene? Aliye Hanım beni alışverişe gönderdi. Sil o gözlerinin yaşını. Ağlama güzelim. Bu kadar üzüleceksen sen gitme. Sadık'a göndeririz, o halleder çiçeğini, çikolatasını. İster misin gülüm? Yok ben hallederim sağ olun. Şükürler olsun, sonunda bitti. Yani hala inanamıyorum. Babamın hiç sorun çıkarmaması... Vallahi ben de son dakikaya kadar böyle elim yüreğimde sorun çıkaracak diye bekledim ama şükürler olsun ki çıkarmadı. Allah Allah. Acaba o hastanedeki kadınla mı ilgili dersin? Neyle ilgisi var bilmiyorum ama resmen üstünden 1000 yıllık yük kalktı Zeynep. Ben açarım. Kızım yavaş. Gülnur geldi herhalde. Abi hoş geldin.
güzel haberi alınca daha fazla duramadım. Canım kardeşim benim. Bak göreceksin. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Hayırdır prenses? Bu ne güzellik. Zeynep ablamı istemeye gelecekler. Onun için giyindim. Öyle mi? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Biliyorsun, Zeynep'le Selim evlenecekler. İşte bugün ailesiyle birlikte Zeynep'i istemeye gelecekler. Annesiyle birlikte öyle mi? Evet. Peki nasıl olacak Melek? Yani sen, Elif... Abi er ya da geç karşılaşacaktık zaten. Ben karşılarına çıkmaya hazırım. Elif'i de Gönül alacak. Anne ben niye burada kalamıyorum ya? Çünkü burada sadece büyüklerin olması gerekiyordu ondan. Ama bugün Zeynep ablamın en mutlu günü değil mi? O zaman dayı ile birlikte çok güzel bir gün geçirmek ister misiniz prenses? Evet. Gülnur. Anne lütfen dayımla gideyim. Peki madem. Gülnur ablan sana çok kızacak. O bana kızmaz. Hem Gülnur ablanın gönlünü alırım. Hadi o zaman prensesim. Hazırsan gidelim. Ben çoktan hazırım ki. Anneciğim hata yapıyorsunuz. Bu evlilik olmaz. Bakın bunu siz de biliyorsunuz. Böyle bir evlilik çok kötü sonuçlar doğurur. O kız Selim'in dengi değil. Daha önce de konuştuk bunları sizinle. Siz de benimle hemfikirdiniz. Arzu yeter, tamam. Anne bakın sizi uyarıyorum. Çok yanlış bir adım atıyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Bildiğin bir şey mi var da sabahtan beri vır vır konuşuyorsun? Varsa çıkar ağzından baklayı da biz de bilelim. Yok bir şey. Sadece uyarıyorum. Hazır mıyız anne? Çıkıyor muyuz? Hadi o zaman. Görüşürüz yenge. Kahretsin. Gittiler mi? Ay hadi hayırlısıyla inşallah. Bir şey ister misiniz Arzu Hanım? Kahve, çay? Anne, çok teşekkür ederim. İtiraf edeyim, bu kadarını beklemiyordum. Her şey biraz hızlı gelişti anne. Farkındayım. Ama Zeynep'i tanıdıkça sen de çok seveceksin anne. Buna eminim. Senden oraya gidince de... Benim kimseyle hırgür çıkarmaya halim yok Selim. Ya ailesini tanımıyorsun sonuçta. Şaşırma diye diyorum. Bize denk bir ailesi olmadığını zaten biliyoruz. Bunu bile bile gidiyoruz. Şaşıracak, sürpriz olacak bir durum yok. Niye böyle şeyler söylüyorsun ki sen şimdi Selim? Hiç. Öyle işte. Hayırdır Gonca? Kapıyı çalmak da mı yok artık? Neden hiçbir şey yapmadınız? Neden bu kadar şey olurken hiçbir şey yapmadan duruyorsunuz? Sen ne diyorsun? Ben yanlış duyuyorum galiba. Doğru duyuyorsunuz. Selim o kızla neredeyse evlenecek ama siz buna izin veriyorsunuz. Gonca, hemen çık dışarı. Son kez söylüyorum, çık dışarı.
Selim o kızı bu eve karısı olarak getirecek. Ya siz bu kadar şey olurken nasıl böyle izleyebiliyorsunuz ya? Onun bu eve gelmesi size neyi kazandıracak ki siz hiç böyle bir şey söylemeden duruyorsunuz? Ne çıkarınız var bu işten? Ha? Kimsin sen ha? Sen kimsin? Kimsin benden hesap soruyorsun? Yüzüme bak. Yüzüme bak Gonca! Bu sefer beni çok sinirlendirdin. Dua et şu an seni gebertmiyorum. Dayanamıyorum. Onları böyle görmeye dayanamıyorum. Anlamıyor musunuz ya? Ne olur anlayın beni. Ne olur bir şey yapın. Ne olur ya. Aptal. Gerizekalı. Ben sana kaç defa söyledim öyle hayaller kurma diye. Ama almıyor değil mi o kafan? O kafan bunu almıyor. Ama sen de haklısın. Selim Zeynep gibi biriyle olduktan sonra senin de böyle hayaller kurman çok normal. Hem zaten bir şey yapabilecek olsaydım bunu kendim için yapardım. Senin için değil. Kendini bu kadar önemseme Gonca Hanım. Benim hayatım ellerimden kayıp gidiyor. Sen hala karşıma geçmiş bana Selim diyorsun. Uyan artık şu gördüğün rüyadan. Gerçek hayata dön. Şimdi defol karşımdan. Defol! Ha bu arada ilk yaptığın terbiyesizliği unutmadım. Bunu da unutmayacağım. Bundan sonra en ufak bir hareketinde kendi sonunu kendin yazarsın. Benden günah gider, ona göre. Çık! Eli kulağında gelirler şimdi. Sakin ol Zeynep'ciğim. Her şey çok güzel olacak. Bilmiyorum abla. Yani vallahi elimde değil, çok gerginim. Ben de birazdan Ali Hanım'la karşı karşıya geleceğim. Benim için de hiç kolay bir durum değil tabii. Ama gerilmenin bir faydası yok değil mi? Ne olacaksa olacak işte. Kolay olmayacağını biliyorum ama siz birbirinizin elinde bırakmadıkça bunun ötesinin önemi yok Zeynep. Canım ablam benim. Bu ev. Ama burası Melek ablanın evi. geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim sus
sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar, canım kanar, sürgün bana, sensiz hayat. Sürgün bana, sensiz hayat.